Esenlikler sevgili dostlar. Her akşam olduğu gibi bu akşam da YouTube'da canlı yayındayız. 22.00'da aksatmadan canlı yayın yapıyoruz. Bugün çok mutluyum. Harika derecede mutluyum. Konumuz bu sefer Ankara'dan Halise Yıldız'la birlikteyiz. Halise ablacığım nasılsınız? Teşekkür ederim Serhan. Sen nasılsın? Ben teşekkür ederim. Öncelikle yayınıma konuk olduğunuzu kabul ettiniz. Konuk olarak kabul ettiniz benim davetimi. Çok teşekkür ederim Halis ablacığım. Rica ederim canım. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Ben çok mutluyum çünkü bugün dostlarımıza hem destek olabileceğiz bazı konularda hem de aslında freelance konusunda eğer bilgisi olmayan dostlarımız varsa aslında freelance'lik nedir? Freelance kavramı nasıldır? Gibi konuları tam olarak aşılamaya çalışacağız aslında dostlarımıza. Öncelikle şu an Evet, Ankara'da yaşıyorsunuz. Umarım her evet. şey güzeldir. Ankara'da hayat nasıl? Ankara'da hayat sakin ve sıcak. E, Bugünlerde bayağı, son 2 gündür bayağı sıcak. Tabii pandemi dolayısıyla da çok sakin bir hayat var. En azından benim olduğum bölgede öyle. Tam Tabii da ki onunla diğer alakalı tarafları sormak bilmiyorum. istiyordum aslında. Evet, onunla alakalı sormak istiyorum. Evet. Hatta bu durum freelancerleri nasıl etkiledi? Bununla alakalı da konuşmak istiyorum ben. Aslında şöyle diyebilirim. Ankara zaten freelance çalışma ortamı olarak çok sakin bir ortam. Hı hı. Yani şöyle diyeyim, İstanbul kadar kabul etmiş değil Ankara freelance çalışmayı. Genellikle sabah mesaisinde görmek istiyor buradaki kurum sahipleri. Evet. E, Ama şöyle diyebilirim, pandemi döneminde çok artış oldu mu işlerde? Aslında hayır. Ankara'da özellikle. Neden derseniz, e, Ankara böyle bir şeye hazır değildi. Ankara'daki iş sahipleri böyle bir duruma hazır değillerdi. Ve şey yaptılar, kendi işlerini de durdurdular. Pandemi karantinaya girmeden önceki dönemde yaptığımız anlaşmaların hepsi pandemi bitene kadar, en azından karantina bitene kadar ertelendi. Ben birçoğuna şunu söyledim. Pandemiden sonra hayat çok değişecek ve siz buna alışmak zorunda Evet. kalacaksınız. Bugünlerde bu pandeminin bu karantina döneminde kendinizi hazırlarsanız bittiği takdirde siz hazır olarak piyasaya tekrar çıkmış olacaksınız. Ama tabii Ankara'daki işverenler biraz daha bu Temkinli konuda davrandı. kapalılar. Evet, freelance çalışmanın ne demek olduğunu aslında henüz onlar da çözebilmiş değiller. Evet. O yüzden bayağı bir sözleşmelerin ertelendiği oldu yani Ankara'da. Bu En kadar çok azından benim bahsediyoruz freelance çevremde. çalışmaktan. Aslında freelance Evet. çalışmak nedir? Freelance çalışmak aslında serbest çalışmaktır. Ee, Yani sabah mesaiye gitmezsin, evindesindir ya da işte bir kafede çalışırsın ya da bir sahil kenarındasındır. Bu hep böyle şey anlatılır aslında, hani ofisim sahilim gibi anlatılır ama tabii ki aslında öyle değil. Freelance olarak da çok sıkı çalışman gerekiyor. Bir disiplinin olması gerekiyor. Sabah 9'da nasıl mesaiye gidiyorsan e, Evet. evde de sabah 9'da mesai gibi şey yapman lazım. İşinin başına oturman lazım. Çünkü yaptığın iş sözleşmelerini teslim edeceğin bir tarih var. O tarihe de yetiştirmek zorundasın. Sabah 9'da oturup işte 12'ye kadar çalışıp 12'den sonra biraz mola verip tekrar çalışmaya devam etmen gerekiyor. Aslında tam bu noktada E, avantajları ve dezavantajlarından da bahsedebiliriz. Yani uzaktan iş yapmalarına olanak sağlıyor freelancerlara bu işletmeler. evet, Ve aynen. freelancerlar da ofis olmadan evlerinden, istedikleri yerden işlerini halledebilme imkanına sahip oluyorlar. Bu noktada aslında işveren de bazı konularda avantajlı. Örneğin yol. Yol olmayacak, masraf azalacak. Ama ne Evet. gibi dezavantajları da vardır mesela freelance çalışmanın. Şimdi iyi bir freelance ile çalışıyorsan işveren açısından konuşuyorum. Sana karşı dezavantajı çok fazla değil. Aslında avantajlı çünkü bir sigorta geliri yok, yemek masrafı yok, yol masrafı yok.
Sadece işi veriyorsun ve teslim tarihinde işi teslim alıyorsun. Ama bu freelance tarafına bakarsan e, dezavantajları var. Neden? Çünkü evin rahatlığı var. İşte tatil beldesindeysen şeyin rahatlığı var. Tatil havasında olmanın verdiği bir rahatlık var. Evet. Acayip bir özgürlük veriyor sana ama disiplin de senden alıyor. Bazen tembellik yapabiliyorsun. Dur bir saat sonra oturayım, bir saat işte bir oyalanayım, bir deniz göreyim, güneş göreyim ya da evdeysen bir rahat bir kahvaltı yapayım, geniş geniş diyorsun. En büyük dezavantajı bu. İş açısından dersen tabii ki birazcık ödemeler konusunda freelance'leri biraz daha şey böyle her konuda serbest zannediyorlar. Hmm. Nasıl bir ajansla çalışırken ajansa işte ödemeni gününde ve saatinde yapman gerekiyorsa freelance'de de ödemeni gününde Evet. ve Tabii saatinde ki. yapman gerekiyor. İşte ya zaten evde oturuyorsun, fazla bir masrafın da yok. İşte 10 gün gecikse ne olur gibi Hmm. şey özellikle hani İstanbul piyasasını çok iyi bilmiyorum bu konuda ama Ankara'da çok fazla bu tarz eğilimler var. Bunları aşmak biraz zor oluyor. Freelancer bir reklamcı olarak hiç bunu gerçekten yaşadınız mı? Türkiye'de. Tabii ki yaşadım. Değil Tabii mi? ki yaşadım. Yani 3-4 kere yaşadım. Ondan sonra da şey yapmaya başladım. Yani müşterilerimi seçmeye başladım. Evet. Eğer en başta biriyle görüşmüşsem ve negatif bir elektrik almışsam kesinlikle o işi yani ne kadar iyi bir iş olsa da yapmıyorum gerçekten. Ödemesini çok iyi zamanında yapanlar var. Yani mesela basit bir örnek vereyim sana. Bir web sitesi tasarımı almıştım. Görüşme akşamüstü gerçekleşmişti. Hı hı. O an müsait değildim. Ben sizi müsaitseniz 1-2 saat sonra arayayım dedim. Görüştük, anlaşmaya vardık ve saat 9-9:30 civarındaydı akşam. 9:30'da ödemesini yaptı. %50 Süper. peşin çalışıyorum ben. Süper. Ödemesini yaptı. Bu tarz müşterilerimiz de var. En sevdiğimiz müşteriler onlar zaten. Güzel. Ama tabii şey olan sen bir başla da ödemeyi yaparız diye giriş yapıyorsa zaten o Aynen. işi almıyorum ben. Aynen öyle. Evet bir tane e-ticaret sitesi sahibi vardı. Gerçekten canımı okudu. O da sondu zaten. Hani böyle artık iyi elektrik almadığım müşterileri kabul etmiyorum yani. Yani biz iş kollarından bahsedeceğiz. Şimdi Eda Hanım da demişti. Bu freelance çalışma alanında birçok iş yapılabiliyor aslında. Şu an için sizin Evet. yaptığınız iş tam olarak nedir? Şimdi ben ne yapıyorum onu anlatayım. En sevdiğim, yaptıklarımın arasında en sevdiğim web tasarımı. Hı hı. Çünkü çok basit ve sakin bir iş. Web tasarımı geldiği zaman gerçekten mutlu oluyorum. Evet. Bunun dışında ben sosyal medya yönetimi yapıyorum. İşte sosyal medya reklamları çıkıyorum. Google Ads çıkıyorum. Yani dijital pazarlama Evet. yapıyorum. E, Bunlar biraz daha şey zor, biraz daha ne diyeyim Detaylı, spesifik konular değil isteyen. mi? Evet, ölçümlenmesi yapılması gereken, istatistiklere bakılması gereken, yeni stratejiler üretilmesi gereken. Kesinlikle. Çünkü şey değil, ya televizyon reklamı gibi değil bu. Televizyona reklamı verdin, kaç kişinin görüp görmediği senin umrunda değil. İşte o kanalın reytinglerine göre Evet. ya da verdiğin programın reytinglerine göre kaç kişi gördü görmedi bunu ancak şey yapabiliyorsun, tahmin edebiliyorsun reytinge göre. Ama dijital pazarlama öyle değil. Yani kişi bazında ölçümleme yapabiliyorsun. İşte siteni kaç kişi ziyaret etmiş, reklamı kaç kişi görmüş, bunları bilebiliyorsun. Teker teker bunları hedefleyebiliyorsun. Özellikle de yeniden pazarlama yaptığında sitene gelmiş, işte Evet. sepete ürün Bir de eklemiş ama sepeti terk etmiş kişileri hı hı, teker inceleyebiliyoruz. teker görebiliyorsun ve Evet. onları tabii yeniden hedefleyebiliyorsun. Tabii. Aslında bu iş kollarından bahsederken sizin bahsettiğiniz reklamcılık noktasında, reklamcılık konusunda bir de Evet, freelance konusunda arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani insan aslında her şeyin freelancer'ı olabilir. Örneğin grafik tasarım freelance evet, olarak evet, çalışabilir. evet, Grafik tasarımcı ya da videographer olarak videolarını pazarlayabilir. Onun dışında bu web sitesi evet, yapma, reklamcılık, Google hesaplarını yönetme, sosyal medya yönetimi bunlar da aynı şekilde freelance'in bir iş koludur aslında. Onun dışında başka neden bahsedebilir? evet. Sizin aklınıza geliyor mu? Yani aslında her şeyi freelance olarak yapabilirsin. Mesela
Dijital yönden söyleyeyim. Metin yazarlığı yapabilirsin, içerik Kesinlikle çok üreticiliği çok yapabilirsin, mantıklı. SEO yapabilirsin. Evet. SEO da çok önemli bir dal. Hem getirisi yüksek olan bir dal, hem sonuçları gördüğün zaman çok mutlu olduğun bir Aynen dal. öyle. Evet. Bir de sana gelecek vaat eden bir dal. Yani bunu Bu e, arada çok iyi biz hesap. çok önemli bir şeyden bahsediyorsunuz. SEO dediğiniz Search Engine Optimizasyon, yani arama motoru Evet, arama motoru optimizasyonu. optimizasyonu. Bunu bize açıklar Evet. mısınız Halise hocam? Nedir arama motoru optimizasyonu? SEO nedir? Evet, SEO nedir? SEO web sitemizde şimdi arama motorlarının bazı algoritmaları oluyor. Seni birinci sıraya ya da birinci sayfaya çıkartırken Evet. Google'dan bahsedeyim. Bazı kriterleri oluyor. Bu kriterlere uygun web sitesi hazırlamak ve web sitesinin ayarlarını yapmak, içerikleri buna göre üretmek arama motoru optimizasyonu oluyor. Evet. Ee, Bunun da belli kuralları var. Tabii teknik tarafı da var, içerik tarafı da var. Ee, Mesela son dönemde beni çok rahatsız eden bir şey, daha doğrusu herkesi, bütün bu meslekte olanları rahatsız eden bir şey. Ee, Haber kanallarının, işte haber Evet. sitelerinin hep böyle ne ararsanız arayın, Her hep şeye onların önde yetişiyorlar çıkması. yani Evet, her tıklama şeyi, almak için. sanki her şeyi biliyorlar. Ama şöyle de bir durum var. Ee, Soruyu soruyorsunuz. Google sana bir sayfa getiriyor. İçine tıklıyorsun. 10 bin tane soru var. İşte anahtar kelimeleri belli bir şeyde, varyasyonda sürekli tekrarlamışlar ama sorunun cevabını bulana kadar da bazen bulamıyorsunuz bile. Aynen öyle. Ya en sonunda küçücük küçücük bir cevap var ama o cevaba gelene kadar 10 bin tane paragraf okumuş oluyorsun. O da hep Evet. anahtar kelimelerle dolu. Tabii son dönemde Google bunlara karşı bir savaş açtı diyebilirim. Bunların e, önde olmasını istemiyor. Çünkü Evet. gerçekten faydalı bir içerik değil. Google ne istiyor? Sen gerçekten uzman olduğunu göster. Sen gerçekten özgün olduğunu göster. Ben de seni faydalı içerik olarak Evet. öne çıkartayım. Google'ın istediği Bu konuda kullanıcının deneyimi aslında. evet, evet, kullanıcı ne kadar pratik bir deneyim sunarsan, sorusuna ne kadar pratik bir cevap verirsen, ben öyle yapıyorum mesela. İşte Google'dan bir şey aradığım zaman, eğer önde haber siteleri çıktıysa üçüncü, dördüncü sayfalara kadar bakıyorum Evet. Bu noktada aradığımı aslında bulabilmek çok için. çok önemli bir değerlendirme yaptınız. Şu an bu noktada, Evet. şu an bu canlı yayın izleyen dostlarımız da dahil olmak üzere, bakın buna çok dikkat edin arkadaşlar. Aslında önemli bir konu. Haber siteleri hit almak için, kendini tıklatmak için o yazıları yazıyor. Ancak size tam olarak Evet. spesifik bilgi vermek isteyen diğer blog yazıları da var. Bunları da incelemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz Halise hocamla birlikte. Yani zaten aslında onları incelemeleri lazım. Çünkü bilgi onların içinde. Evet. E, Bu aslında bir kandırmaca. Neden? Çünkü aslı anahtar kelimeler. SEO'da ne denir? Aslı anahtar kelime. Tabii ki bu kadar basit indirgememek lazım ama basit bir örnek vermek için söylüyorum. Bunu anahtar kelime. Örneğin sağlıkla ilgili bir şey arıyorsun. Ya bir uzman doktorun yazdığı makaleyi ararsın Evet. ya da bir hastanenin yazdığı makaleyi ararsın ki kaliteli bir bilgi sahibi olabilesin. Ama haber siteleri ön tarafa Aynen çıktığında öyle. e, zaten onlar da aslında başka bir yerden kopyalamış oluyorlar bir şekilde. Evet. Ya da işte kendi röportajlarından ortaya çıkan bir şeyi haberleştirmiş oluyorlar. Ama onlar içeriği doldurabilmek için o kadar çok cümle kullanıyorlar ki sen sonuca bir türlü ulaşamıyorsun. Aradığını bir türlü bulamıyorsun. Google istiyor ki kullanıcı bir soruyu sorduğu zaman hemen o sorunun cevabını bulabilsin. Evet. Yani saatlerin, dakikalarını o sorunun cevabını bulabilmek için o makaleyi okumak zorunda kalmasın. Tabii bazı konular daha uzun, daha teknik bilgi gerektiriyor, daha detay bilgi gerektiriyor ama önemli olan gerçekten orada bazı şeyleri, paragrafları tekrarlamadan kullanıcı deyimine, deneyimine ön planda tutarak gerekli bilgiyi anında vermiş olman Google için çok daha önemli. Bu senin hem özgün olduğunu gösteriyor, hem de senin bu konuda uzman olduğunu Tabii gösteriyor. ki. Google senin uzman olduğuna inanırsa seni tabii ki ön sayfalara, daha ön sıralara çıkartıyor. Halise abla, aslında
Ben şu an her akşam canlı yayın yaparken bir de istikrarlı Evet, olmayı olmaya çalışıyorum YouTube kanalımda. Bu istikrar da önemli. evet. Mesela Tabii bu ki. istikrarı da ben şu şekilde aslında sağlamaya çalışıyorum. İnsanlara destek ve faydalı olabilecek konulardan bahsetmeye çalışıyoruz. Hatta biz yazmak konusunda da bir canlı yayın yapmıştık. Haldun Öztürk'le birlikte de her akşam her salı canlı yayın yapıyoruz ve Evet. bu noktada da canlı yayında nasıl başarılı olabilecekleriyle alakalı, nasıl yazmalarıyla alakalı, yazmalarını nasıl geliştirebilecekleriyle alakalı bilgiler veriyoruz. Konuyla alakalı onu da inceleyebilirler. Ee, peki Evet. istikrar nasıl olmalı? İstikrarın web sitelerindeki önemi nedir? Şimdi istikrar, sosyal medya, mesela Instagram paylaşımların olsun, işte web sitende, blogunda yayınladığın yazılar olsun ya da YouTube'da yayınladığın videolar ya da canlı yayınlar olsun. İstikrar her gün bir şeyler paylaşman demek değil onlar Evet. için. Sen belli periyotlarda, mesela haftada bir gün dediysen haftada bir gün içerik paylaşman gerekiyor. Hı hı. Eğer haftada bir gün içerik paylaşırsan belli bir dönem sonra diyor ki evet, haftada bir içerik paylaşıyor. Bir içerik üreticisidir. Evet. Benim bunu öne çıkartmam lazım. Yani bunun bir standardı yok. Her gün bir tane yapacaksın, haftada 3 tane yapacaksın ya da ayda bir tane yapacaksın. Ama eğer ayda bir tane yapıyorsan her ay muhakkak bir tane içerik üretmen lazım. Ya da haftada 2 kere yapıyorsan bunu istikrarlı hale getirip haftada 2 gün kesinlikle içerik çıkartman lazım. Yani Cuma günü saat işte akşam 6'da ben YouTube'da bir video yayınlayacağım diyorsan her Evet. Cuma akşam 6'da YouTube'da o videoyu yayınlaman gerekiyor. Yani 3 gün sonra bir paylaşım yapayım, sonra bir hafta sonra bir paylaşım daha yaparım. Ya önümüzdeki ayda paylaşım yaparım ama sürekli paylaşım yaparım. Bu Evet. istikrar olmuyor işte. Çok haklısınız. Halise abla, Evet. bu istikrar konusunda bahsederken ben şunu da merak ediyorum. Siz mesela yaptığınız çalışmalarında SEO çalışmaları yaparken de istikrarlı oluyor musunuz? Ne derece buna dikkat ediyorsunuz? Ve freelance çalışırken istikrarlı olmak mümkün Evet. mü? Şimdi ben çok istikrarlı biri değilim, onu söyleyeyim. Zaten ben içerik üreticisi değilim. Hı hı. Ben sadece teknik anlamda çalışan biriyim. İçerik üreticisi arkadaşlarımız var. Onlar istikrarlı davranıyorlar. Tabii eğer bir blog yazarıysan, bir blog sahibiysen istikrarlı bir içerik kesinlikle yayınlaman gerekiyor. Haftada bir, haftada iki, haftada üç. Artık sen nasıl bir kendi iş hacmine göre nasıl bir zaman belirlemişsen elbette ki istikrarlı olman lazım. Blogunu güncellemen lazım. Blogundaki bilgileri işte güncellenmişse blogunu güncellemen lazım ya da blog yazını güncellemen lazım. Stratejik olarak belli bir süre içerisinde blog yazını yayınlaman gerekiyor. İşte YouTube videonu yayınlaman gerekiyor ve kaliteli bir içerik üretmen gerekiyor. SEO açısından bu çok önemli. Kesinlikle. Kopyala yapıştır, bu hiç Mantığıyla. kimsenin sevmediği bir şey. Evet. Yani bir makaleyi yazdığın zaman biz içerik üreticiliği öğrendiğimizde özgünlük kontrolü yapan web siteleri var. Bu web sitelerinde özgünlük kontrolünü yaptıktan sonra bloğunu yayınlaman gerekiyor. Çünkü bazen öyle oluyor ki bir konu gerçekten hani herkesin aynı konu üzerinde yazdığı e, Doğru. bir blog yazısı oluyor ama konu Evet. zaten belli başlı. Mesela 5 tane başlığı, alt başlığı vardır bunun. Beşinden de bahsetmen gerekir ve herkes de o 5 taneden bahsedecek. Evet. Burada ben nasıl özgün olabilirim diye düşünürsen bunu kendi cümlelerinde, kendi deneyimlerinde, evet o 5 başlığın altını nasıl dolduracaksın? Ben mesela web tasarımı yapıyorum ya da video editörlüğü Hı yapıyorum. hı. Bu konuda bir şey yazacağım. Kendi deneyimlerim neyse onu açıklamam gerekiyor. Süper. Web tasarımı yaparken karşıma işte diyelim ki bir kodda bir yanlışlık çıktı. Onu nasıl çözdüğümü oraya yazarsam bu bir özgünlük olur. Ya da işte Premiere Pro kullanıyorum. Ben Premiere'de bir hata çıkmışsa o hatayı nasıl çözdüğümü yazarsam bu özgünlük oluyor. Yani Premiere Pro'yu nasıl kullanırsın diye anlattığında başlıklar zaten aynı. İşte Evet. yeni dosya açma, işte videoyu nasıl şeye çekersin, timeline'e çekersin. E,
Bunu eğer gerçekten teknik anlamda anlatırsan bu biraz özgün olmuyor. Çünkü başlıklar aynı. Ama Ama orada eğer bu kendi başlıkları da kendinize göre değiştirdiğinizde işte o zaman da tam bir içerik üreticisi olabilir miyiz? evet, aynen öyle. İşte kendi tecrübelerine dayalı olarak yazarsan özgün bir makale yazmış olursun. Süper. Aslında şunu da Evet. merak ediyorum. Freelance çalışırken istikrarlı bir şekilde çalışmak yani zor mudur? Yani hatta diyorsunuz işte tatil yapacağım, eğleneceğim. O sırada yapabiliyor muyuz freelance olarak? Daha etkin bir şekilde çalışamıyor muyuz yoksa tam mı tersi? Yo yo, çalışıyoruz. Yani eğer kendini disipline edersen çalışırsın. Neden? Çünkü e, o işin bu birazcık şeye bağlı ya, işte iş ahlakı, biraz işte disiplini, kendini nasıl disipline edersin onunla Tabii, alakalı. tabii. Ben her zaman şunu söylüyorum: bilgisayarım ve internetim olduğu sürece her yerde çalışabilirim. Mesela seçim dönemlerinde bazen şey oluyor. Bir otelde tatildeydim. Gündüz iş geldi. Ben ne yaptım? İşte deniz kenarında otelin lobisine geçtim, işimi hallettim, teslimatı yaptım. Ondan sonra tatilime devam ettim. Bu Süper. sadece işte iş ahlakıyla ve işini ne zaman teslim edeceksin, teslim tarihine olan bağlılığınla alakalı. Ama tabii ki şey yapıyorsun ya, işte çok rahatım şu anda, evdeyim, uzanmışım ya da güzel bir Evet. yemek yapıyorum. Ya nereden çıktı bu iş? Dur bir saat sonra yapayım ya da şunu bitireyim, yapayım Erteleyebiliyoruz. dediğin zaman o disiplin evden gitmiş oluyor. Evet. Kesinlikle. Yani sonra teslim tarihine yetişmiyor ya da gece gündüz çalışmak O zorunda yüzden kalıyorsun eğer bir yetiştirmek için. freelance'seniz freelance'çilere ne önerirsiniz Halis abla? Ya freelance çalışmak çok güzel. Hı hı. Gerçekten çok güzel. Benim yaptığım en iyi tercih diyebilirim. Önereceğim tek şey gerçekten disiplinli olmak. Evet. Mesela o rehavete kapılmamak. Makaleleri okuyorsan bir kere İngilizce kesinlikle bileceksin. Çünkü bu anlamda kaynakların çoğu İngilizce. Herkes bunu söylüyor. Çok Bunu ben bir haklısınız. kere daha şey yapmak istiyorum, üstüne basmak istiyorum. Neden? Çünkü kaynaklar gerçekten İngilizce. Evet. Türkiye'de birkaç isim sayabilirim gerçekten kaliteli içerik üreten. Mesela SEO anlamında Ayhan Karaman'ı, Celilcan Topçuoğlu'nu takip edebilirler. Kaliteli içerikler üretiyorlar. İşte Deniz Duman sosyal medya reklamcılığı konusunda gerçekten kaliteli ve ücretsiz içerikler üretiyor. Bu makaleleri okumaktan vazgeçmemeleri lazım. Evet. Sistemi takip etmekten, sistemden haberdar olmaktan vazgeçmemeleri lazım. Böyle bir rehavete girmemeleri lazım. Bu Ya tamam, arada ben bu işi yapıyorum. çok merak edilen bir soru geldi. Nasıl iş bulabiliriz freelance olarak? Evet. Network diyorum ya, iş ağı kurmak. Yani birincisi tabii ki müşterilerinle iyi ilişkiler kurmak. İkincisi freelance'lerin olduğu bir platformda muhakkak bulunmak. Evet. E, Bu mesleği yapan insanlarla, bu mesleğin duayenleriyle bağlantıda olmak. İçerik üretmek kesinlikle önemli. Ben her ne kadar içerik üretmesem de içerik üretmek çok önemli. Çünkü artık uzmanlığını gösteren insanlar LinkedIn'de olsun, Instagram'da olsun, hangi platformda bulunman gerekiyorsa orada bulunup orada bağlantılarını iyi yapmak, iş bağlantılarını iyi yapmak gerekiyor. Şimdi Biyonluk gibi siteler var. Onlar Evet. tabii biraz daha hani öğrencilerin biraz daha fazla olduğu siteler, ama çok daha profesyonel siteler var. Evet, Freelancer.com güzel gibi. bir noktaya Tabii orada değindiniz. da İngilizce, evet, orada da İngilizce hani biliyor olman gerekiyor. Hmm. İngilizceni biraz daha geliştirmen gerekiyor teklifleri verirken. İşte Proje Kurdu var, işte Armut var. O tarz Evet. platformlarda bulunman önemli yani. Biyonluk proje kurdu ve ne demiştik? Armut, Armut, evet. freelancer.com. Freelancer, Evet. Ya freelancer. hani internete yazdığın zaman birçok platform çıkıyor. Evet. Ben bu platformların birçoğuyla çalışmıyorum. Ha. E, Daha önce çalıştınız mı Çünkü hiç? benim zaten
Tabii bir yoğunlukta falan şeyim var benim, profilim var. Ama işlerin çok daha fazlası benim şahsi bağlantılarımla geliyor. Evet, evet. E, Daha önce müşterim olmuş arkadaşların tavsiyeleriyle geliyor. Onlar da çoğunlukla yetiyor zaten. Çok doğru. Yani Ama tabii LinkedIn'de olman önemli. Firmalarla bağlantıda olman önemli. network Bunlar kurun sana iş ki getirecek şeyler. freelance konusunda daha rahat iş bulun diyorsunuz yani, değil mi Halise abla? Anlayamadım canım. Yani network kurmanız freelance Evet. olarak daha fazla iş bulmanız konusunda size avantaj sağlayabilir. Kesinlikle öyle. Yani bir portföyün olması lazım. Bir Of, hani süper, eskiden evet. telefon rehberi diyorduk. Bu konuda bir rehberin olması lazım. Şu eskiden şeyde birilerini tanımak için başka birilerini tanıyor olman gerekiyordu Evet, bağlantı evet. kurabilmek için ama şimdi öyle değil. Şimdi mesela Instagram'dan bana yazan bazı şey oluyor, ne diyeyim, bazı yeni iş kurmuş arkadaşlar oluyor. Hı Ben hı. onlara fazlasıyla yardımcı oluyorum. Süper. E, Bu tarz e, LinkedIn'den de yazıyoruz birbirimize. Belki birbirimizi fiziksel olarak hiç görmedik ama görmediğimiz insanlarla sadece mesajlaşarak, Instagram yoluyla, LinkedIn yoluyla birçok alışveriş yaptığımız oluyor yani. Bu tarz Evet. şeyler önemli. Bu Yani ar- çekinmesinler. Birine bir şey yazarken en kötü ihtimalle reddedilirsiniz. Eğer reddedilmezseniz karşılıklı olarak bilgi alışverişi yapabilirsiniz. Gelecek dönemde iş alışverişi yapabilirsiniz. Deneyim aktarma konusu çok önemli çünkü çok hızlı değişiyor. Teknoloji çok hızlı değişiyor, zaman çok hızlı ilerliyor. Bazı şeylere yetişemiyorsunuz takip ederken. Ama bağlantı kurduğunuz bir insanın deneyimlerini o anda siz de deneyim edinmiş olabiliyorsunuz. Süper. Bunlar önemli yani, evet. Bu arada ben aslında merak ediyorum. Eğer şu an canlı yayındaki dostlarımız bizi etkili bir şekilde duyabiliyorlarsa ben bahsetmek istiyorum. Onlar dostlar, bahsedebilir misiniz? Şu an hayatınızda hiç freelance olarak çalıştınız mı? Ya da bundan sonraki süreçte freelance olarak çalışmak istiyor musunuz? Bu video nerede karşınıza çıktı? Sohbet kısmında bunları da belirtirseniz konuyla alakalı sohbet de edebiliriz. Çünkü çok önemli aslında, bir noktada keşfediliyoruz. Ben de keşfedilmiş oluyorum ve Evet. nereden geldiğinizi de duymak, bilmek bence çok güzel olur diye düşünüyorum. Tabii ki. Bir de çok araştırmacı olmaları lazım. Yani son dönemde o kadar değişik şeyler çıktı ki mesela ben şu anda Shopify partner programında Evet, evet. e, e-ticaret web tasarımı yapıyorum. Mağaza satışı yapıyorum. Bu tarz şeyler şöyle belki ilk etapta çok büyük getirisi olmayabilir. Ama bir şekilde öne çıktığın zaman işte dolar kazanma ihtimalin var burada da. Bir öğrenci olarak şunu tavsiye etmek isterim öğrencilere daha doğrusu. Hı hı. Hani ufak ufak bir şeyler yapmak istiyorlarsa, ufak ufak kendilerini geliştirmek istiyorlarsa buradan başlayabilirler. Shopify Çok dediniz. basit bir evet, çok basit bir web tasarım şey var, admin paneli var. Hı hı. Çok kolay öğrenebilirler ve bu konuda YouTube'da da bir sürü video var. Çok iyi. Bunları yapabilirler. Mesela ufak ufak grafik tasarım öğrenebilirler. Aynen öyle. Online grafik tasarım programları var. Ücretsiz kullanabilecekleri online Evet. tasarım programları var. Bunları kullanmayı öğrenip bir yoğunluktan küçük küçük daha Süper. ucuz grafik tasarım işleri yapabilirler. Harika. Ya da video editörlük desen işte biz mesela Premiere Pro'ya After yıllık ya da Effects. aylık ücretler ödüyoruz ama ücret ödemeyecekleri birçok profesyonel mesela Kesinlikle. şey gibi DaVinci Resolve DaVinci gibi Resolve mesela işte mükemmel. evet, Hitfilm Express gibi ücretsiz kullanabilecekleri Camtasia Lifework var Studio var. mesela. E, Onu şey yapmıyorum da Alt ondan daha kademe. profesyonel programlar bunlar benim Evet, anlattığım. tabii. Ve ücretsizler Hı yani hı. sonuç itibariyle Camtasia'ya da ücret ödeyecekler kullanabilmeleri için. Ama DaVinci Resolve'yi tavsiye ederim, indirsinler. YouTube'da videoları var, kullanım şeyle ilgili detaylı. Evet. İngilizce videolar bile olsa onları da İzleyin izlesinler. çünkü Sonuç kendinizi itibariyle geliştirebilirsiniz İngilizce konusunda, değil mi? evet.
Yani çünkü teknik anlatıyor. Önemli olan nereye tıkladığını bilmek, Hı hı. hangi tool'un neye yaradığını kendileri biraz karıştırarak çözebilirler. Süper. Karıştırmaktan da korkmasınlar. Hiçbir program bozulmuyor, emin Evet. olun. Hiç korkmayın Yanlış yani. bir şey Hemen bir şeye yaptıysanız en başlayın. başa dönebilirsiniz, evet. Ee, Kesinlikle. Yani geleceğin mesela animasyon yapmayı öğrensinler. Ufak ufak. Ee, Bunlar geleceğin meslekleri yani. Hiç ölmeyecek olsa, ölmeyecek diyemem ama önümüzdeki 50 yıl içerisinde yapay zeka ile hangi aşamaya gelir bunlar tam olarak bilemiyorum ama yani bugünlerde böyle Kesinlikle. tavan yapan Hatta bu meslekler inziva yani. sürecinde çok büyük bir noktaya evrildi. Evet. Hatta şu an Eda da demiş ki ben freelance olarak çalışmayı düşünüyorum. Instagram'dan gelmiş Eda. Hoş geldin. Freelance olarak çalışmayı Evet. düşünüyorsanız bence şunlara çok dikkat etmelisiniz. Kendinizi spesifik bir alanda ilerletin. Sadece spesifik alanlar Evet. dışında freelance olarak çalışabileceğiniz ortamları kendinize edinin. Öncelikle bence bir kesinlikle blog yazmayı öğrensinler diyorum. Doğru muyum Halis abla? Tabii ya, şöyle bir şey var. YouTube'da işte WordPress sitesi nasıl açılır? Ya Evet. da işte WordPress blog nasıl açılır? Adım adım eğitimler var. Şu anda birçok eğitime ücretsiz zaten ulaşabiliyorsun. YouTube'da olsun ya da işte blog yazılarında olsun. Ee, VP Mavi diye bir web sitesi var. WordPress dersleri veriyor. Gayet de güzel yazıları var, içerik üretiyor. Instagram'da WordPress okulu var. Hı hı. O da çok güzel içerikler üretiyor yani. Ee, Word Değerlendirebilirler. şöyle bir şey, tabii ki niş bir alan gerekiyor. Yani spesifik bir alanda uzman olman gerekiyor. Ama bunun yanında şey de yapman lazım. Diğerleriyle ilgili temel bilgiyi de almış olman lazım. Evet. Yani işte WordPress web sitesi kurarken SEO hakkında biraz bilgi sahibi olman Kesinlikle. lazım. Burada da bir örnek vereyim. Mesela benim rastladığım bazı web sitelerinde fotoğraf optimizasyonu ile ilgili eklentiler kullanılıyor. Şimdi ben WordPress tasarlarken bir web sitesini kendim Photoshop'ta bunları web'e uygun olarak çıkartıyorum, düşük megabaytlı. E, Evet. Eklentiyi kullandığın zaman bazı eklentiler gerçekten çok kalitesiz oluyor ve senin koyduğun o mükemmel resimler Aa. böyle işte çözünürlüğü düşüyor. Hı hı. Pikselleşiyor fotoğraflar. O yüzden onu biliyor olman lazım. Bu mesela SEO'nun da bir parçasıdır. Resim optimizasyonu sitenin daha hızlı açılmasını sağlar ve Evet. senin yapmadığın bir web sitesinden SEO işi almışsan ilk önce fotoğrafları da optimize etmen gerekiyor ve kalitesiz bir eklenti kullanırsan pikselleşmiş fotoğraflarla karşı karşıya Halise kalıyorsun. abla çok önemli bir O yüzden şeyden bahsettiniz. Hatta ben bile bu evet, yanlışa düştüğümü hissettim. Hissettim ki ben eklentiler kullanıyormuşum Halise abla. O eklentiler benim aslına bakarsanız etkili bir şekilde yazdığım yazıların kalitesini fotoğrafların boyutlarını düzgün bir şekilde düşürmeyerek kısıtlıyormuş. evet. O yüzden onlara O da dikkat yüzden etmek bir lazım. konuda uzmanlaşmış olabilirsin. Uzmanlaşman da gerekiyor zaten. Artık her şeyi biliyorum havasında değil. Uzman olman lazım ve işte bir yaraya merhem olman gerekiyor. Web sitesi tasarlıyorsan SEO konusunda bilgi sahibi olman gerekiyor. Dijital pazarlama konusunda bilgi sahibi olman gerekiyor. Neden? Dijital pazarlama yaparken de web sitesinin bir açılış sayfası vermek zorundasın Evet. reklamı çıkarken. Açılış sayfasının ne kadar kaliteli olup olmayacağını biliyor olman gerekiyor ki ona göre tasarlaman gerekiyor açılış sayfasını. Bazı reklam verenler işte bir konuda reklam veriyor ama açılış sayfası olarak web sitenin ana sayfasını veriyor. Hı hı. Bu çok yanlış. Çünkü ona göre yapılmış bir açılış sayfası yok web sitesinin. Mecburen ana sayfaya yöneltmek zorunda. Ama sen dijital pazarlama yapabileceğini düşünerek açılış sayfalarını ya da her kategori sayfasını ya Evet. da blog yazısının sayfasını açılış sayfası olarak düşüneceksin. Ona göre tasarlayacaksın. O yüzden her konuda temel bilgiye sahip olman lazım ama bir konuda kesinlikle uzmanlaşman gerekiyor.
Bu noktada bize iyi yayınlar dileyen dostlarımıza teşekkürlerimi ve sevgilerimi iletiyorum. Şu anda gerçekten bize mutluluk verdiniz. Biz de bu spesifik alanda sizleri daha üst bir noktaya taşımak amacıyla elimizden geleni yapıyoruz aslında. Halise abla, peki şu anki Türkiye'deki gençlerin içerik üretmelerini nasıl karşılarsınız? Kesinlikle içerik üretmeleri gerekiyor. Şey yapmasınlar yani böyle çekinmesinler işte YouTube canlı yayını yapmaya ya da YouTube'da video çekmeye ya da Instagram'da LinkedIn'de içerik üretmeye yazınız belki ilk etapta güzel olmayabilir, cümleleri çok güzel kurmayabilirsiniz ama ilk önce adım atmanız gerekiyor, gittikçe profesyonelleşiyorsunuz. Çok iyi. Şimdi benim temel mesleğim video editörlük, yıllarca televizyon kanallarında kamera arkası çalıştım. Kamera önündeki arkadaşlarımızın ilk günkü şeyleriyle, heyecanlarıyla. Sonra profesyonelleştiğinde kameranın karşısına çıktığındaki hareketleri bir olmuyor. Tabii ki. Aynı onun gibi. Sen de ilk yazını, belki de ilk videonu çok güzel çekmeyeceksin. Bir 2-3 yıl sonra ilk videona baktığında işte Ne kadar hiç iyi kötü olmamış çekmişim. diyebilirsin. Ama Aynen öyle. o seni profesyonelliğe taşıyacak ilk ve en önemli adım olacak. Aynen O öyle. yüzden içerik üretmekten, içerikleri okumaktan asla geri durmasınlar. Sürekli kendilerini eğitsinler. Böylece yaza yaza daha profesyonel yazılar çıkacak ortaya. Halise abla, çok Ve haklısınız. ben bu gelecekten, bu gençlerden, gelecek adına çok şey bekliyorum. Çünkü teknolojiye bizim kadar geç şey yapmadılar. Ben mesela 38 yaşında, 38 yaşına kadar video editördüm. 38 yaşından sonra işte kodlama derslerine katıldım, dijital pazarlama derslerine katıldım, SEO derslerine katıldım. Grafik Süper. tasarımı bile ben işte 35-38 arasında öğrendim. Çünkü hiç grafik tasarıma, grafik ya da Photoshop kullanmaya ihtiyacım olmamıştı. Belli bir dönem sonra ihtiyacım olunca öğrendim. Onlar çok daha erken teknolojiyle tanışıyorlar ve çok daha fazla şeyini çözüyorlar. Nasıl Background'ını öğrendiniz çözüyorlar. peki bu yazılımları? Derslere katılarak, online derslere katılarak öğrendim ben. Google'ın Makaleler okuyarak öğrendim. ücretsiz dersleri var. Hangi derslere katıldınız? Örneğin Google'un bir kere dijital akademiyle evet. başladım. Evet. Her ne kadar bitirememiş olsam da Udemy var. ondan sonra arama reklamcılığına teker teker çalıştım, mobil reklamcılığa teker teker çalıştım, sınavlarına girdim. İstanbul DOME'de dersler veriliyordu. İstanbul'a gittim, onlara girdim. Süper. O hemen arkasında sınavlar oluyor, sınavlara girdim. Ve bunun şeyinde, akabinde tabii ki deneyim çok önemli. Tabii. Her ne kadar online eğitimlere katılıp dijital pazarlamayı öğrensen de reklam çıkıp da o reklamın sonuçlarını görmeden tam anlamıyla öğrenmiş olmuyorsun. Çünkü bir reklamı çıkıyorsun, çok iyi sonuçlar bekliyorsun ama sana hiç iyi bir sonuç vermiyor. Evet. Zamana göre değişiyor. Mesela Kurban Bayramı döneminde girdiğin reklamla Ramazan Bayramı döneminde girdiğin reklam aynı sonucu vermiyor. Zaman da çok önemli orada. Kesinlikle. Hangi zaman, hangi süreçte nasıl bir reklam gireceğini deneyimleyerek öğreniyorsun. Çok önemli bir şeyden bahsettiniz. Bakın Evet, dostlar, bu videoyu eğer sonradan izliyorsanız ve işinize yarıyorsa, algoritmanın da bizi yükseltmesi amacıyla bu bilgilerin, bu spesifik bilgilerin daha fazla kişiye ulaşması amacıyla beğen butonlarına da tıklayabilirsiniz. Aslında bizim amacımız faydalı olabilmek. evet. Ve YouTube Akademi'den öğrendim YouTube'la ilgili şeyleri, kanal yönetimini falan hı ki hı, o hep videolar İngilizceydi. Benim İngilizcem çok iyi değildi. O videoları izleyerek İngilizcemi de biraz geliştirmiş oldum. harika. Her ne kadar anlamasam da ya 2-3 kere videoyu seyrettim, işte altyazısını açtım. Süper. Altyazı çok saçmalıyordu. Burada ne söylemiş olabilir diye düşüne düşüne o eğitimleri bitirdim yani. Harika. Şimdi tabii Udemy'de devasa bir şey, okyanus yani. Aynen öyle. Ee, Düşünüyor musunuz Udemy'de Bir içerik de çok üretmeyi? güzel. Udemy Ya nedir bu aslında çok arada? düşündüm ama Udemy bir eğitim platformu. Evet. Uzmanların uzmanlıklarını derse çevirdikleri, özellikle video dersler çevirdikleri bir eğitim platformu. Ve herkes Ve çok da aslında ben uzman olduğu konuda içerik faydalı. üretebilir.
Tabii ki orada da dersler var. Udemy'de video dersler nasıl üretilir, nasıl çekilir dersleri var. Hı hı. Udemy'nin kendi şeyinde. Onları seyrederek Udemy'de içerik üretebilirler. Süper. Udemy gerçekten çok güzel indirimler de var. 30 liraya çok güzel eğitimler aldım orada ben yani. Harika. Evet. Halise abla, peki 15-25 arasında şu an 15-25 yaş arasındaki gençlerin izlediğini düşünüyorum ben bu yayını çoğunlukla. Bu dostlarımıza Evet. bahsedebilir misiniz? Onların daha başarılı bir noktaya ulaşması amacıyla kendi hayatlarında nasıl farklılıklar oluşturabilirler? Şimdi 15 yaş diye düşünüyorum. Benim kızım 17 yaşında. Ben en başta şunu isterim. Bir kere kodlama öğrensin. Hı hı. Bir kere şey yapsın, işte siber güvenlik derslerine katılsın. Udemy'de Atıl Samancıoğlu var. Ben onun işte etki hackerlık kursunu aldım. Onun aynı zamanda işte siber güvenlik, Android uygulaması, iOS uygulaması geliştirme dersleri var. Muhakkak o derslerden, çünkü gerçekten 29.90'a kadar iniyor indirim günlerinde. Evet. 30 liraya aldığı bir ders, emin ol onun belki de geleceğini kurtaracak bir ders. Neden? Evet. Çünkü Atıl Samancıoğlu, ben ondan aldığım için. Yoksa orada bir sürü eğitmen var. Gerçekten hepsi de çok iyi. Evet. Tabii biraz da araştırmak, yorumları okumak lazım. Evet. Kalitesiz, içi boş içerikler de var. Hepsi çok iyi değil. Ee, Yani onun programlama dili eğitimleri, ayrıca ODTÜ'nün programlama dili eğitimleri var. ODTÜ'nün ücretsiz online eğitimleri. Evet. Yani Ee, ücretsizlere de yönelebilirler aslında. Kesinlikle düşünmesinler. Ya O kesinlikle. iyi değildir, o içerik iyi değildir değil. Bakın Google'ın eğitimleri efsanevi. Onun dışında bu sosyal medyada aradığınızda YouTube'da Sinan Ergin, Afgan Resulov gibi eğitim veren Evet. bu Photoshop, Illustrator, After Effects ve Premiere Pro gibi programların e, nasıl kullanacağıyla alakalı çok iyi bilgi veriyorlar. Düzenli bir şekilde oynatma listeleri oluşturuyorlar. YouTube'da oynatma listeleri çok önemli bu arada. Eğer YouTube'a başlamak istiyorsanız Evet. oynatma listelerine çok dikkat edin. Oynatma listelerinin açıklamalarına da dikkat edin dostlar. Diyelim. Kesinlikle öyle. Önemli olan öğrenme isteği, içindeki öğrenme isteğini bastırma. Yani öğrenmek istiyorsan, yani yazılım öğrenmek, kodlama öğrenmek çok zor diye düşünme. Ya da dün WordPress okulunun canlı yayınını izledim orada. İşte şöyle bir şey geçti, cümle geçti. Sayısalcıların hep bu işi yapabildiğini düşünürüz ama sözelciler de bu işi çok rahat yapabilirler diye bir cümle geçti ve bu çok hoşuma gitti Evet, gerçekten. evet. Böyle basit, ilk hani basic eğitim denir ya, basic eğitimden başlayıp da konuyu anladıktan sonra, mantığını çözdükten sonra daha ileri seviye eğitimlere muhakkak katılmaları gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizde özellikle yazılım ve siber güvenlik açısından Evet. bayağı bir açık var. O açığı kapatmalarını tavsiye ediyorum yani. Ve ihtiyaç da var aslında. Bu ihtiyaç açık derken ihtiyaç oluyor Halise abla. Eğer bu Evet, açığı kapatabilme imkanına sahip olursanız aslında güzel paranın da vaadini verebiliriz. evet. Devlet de yazılım konusunda bir eğitim platformu açtı. Şu anda tam hatırlayamadım. Geçen gün haberlerde izledim ama e, yazılımla ilgili çok iyi bir eğitim platformu Hı hazırladı. hı. Önümüzdeki günlerde ben de bir inceleyeceğim orayı. Oraya da katılma ücretsiz, üstüne üstlük, yaş Süper. şeyi de yok, sınırı da yok. E, Siber güvenlik açısından, yazılımcılık açısından çok iyi gençler yetiştirmeyi e, Hedefliyorlar. hedefliyorlar. 1 milyon gençlik, 1 milyon yazılımcı gençlik gibi bir şeydi galiba. Alacaklardı Yani işe. önümüzdeki günlerde bu konuda bayağı bir açık var. Onu kapatmalarını, o açığı kapatacak yerde olmalarını tavsiye ediyorum yani. Kesinlikle. Bu arada KOSGEB'in de girişimcilikle alakalı eğitimleri var. Eğer içinizde bir Evet, girişimcilik ruhunuz varsa, belki de Ahmet Kurtul'u takip ediyorsanız YouTube'da, o da aynı şekilde her akşam canlı yayın yapıyor 9'da.
Hatta pazar günü konuğum olacak kendisi. Girişimcilikle alakalı, kararlı Evet. olmakla alakalı, istatistik ve mükemmel derecede kendinizi, iradenizi kontrol etmekle alakalı müthiş bilgiler vereceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu pazar Evet. etkili bir canlı yayın olabilir. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bu nedenle abone ol butonuna da Bence de. tıklayabilirsiniz. Kesinlikle. İstanbul'da birçok startup merkezi var. Evet, Kuluçka merkezleri deniliyor. Bunları takip etsinler. Girişimcilik nedir takip etsinler. güzel. Ben Headquarters konusunu orayı takip ediyordum. Onların bir iki toplantısına da katıldım. Hı hı. Çok iyi şeyler var, startuplar var. Her ne kadar batıracak bile olsan o başlaman lazım. Yani bir girişimcilik ruhun varsa ve bir fikrin varsa o fikri muhakkak hayata geçirmen lazım. İnsanlar batıyorlar, çıkıyorlar. O batmak sana bir deneyim kazandırıyor. Evet, İleride süper. çok daha mükemmel bir projeye, bir fikre imza atmanı sağlıyor. Hı hı. Muhakkak girişimcilik merkezlerini takip etsinler. Bir iki toplantılarına katılsınlar. Onlara Harika. hitap edecek bir yer muhakkak bulacaklardır yani. Ben Özellikle sen İstanbul'dasın. Ankara'da çok fazla yok böyle. İşte Bilkent'in, ODTÜ'nün var kuluçka merkezleri. hı Ama hı. İstanbul'da çok daha fazla özel Evet. girişimcilik merkezleri de var. Ha- Yani İstanbul bir hazine bu konuda. Eğer yolunuz düşerse tekrardan lütfen haber vermenizi isterim. Halis ablam. Tabii ki. Ben İstanbul'a geçtiğini senin bilmiyordum. Ama İstanbul'a geldiğim zaman muhakkak uğrayacağım sana da. Süper. Halis abla, gerçekten öngörebiliyorum ki bu canlı yayın müthiş derecede etkili oldu, çünkü dostlarımızın da hem geri dönüşleri sayesinde bunu görebiliyoruz. Bu konuda da umarım ihtiyaçları da karşılayabilmişizdir. Bu noktaya kadar bize destek olduğunuz için açıkçası ben size tekrardan teşekkür etmek istiyorum Halis ablam. Rica ederim canım her zaman. Gerçekten çok... Orada Eda'nın bir yazısını görüyorum. Eda Liza. Hı hı. Aslında yaşın bir önemi yok. Bunu anladım. Yani istemekle çabalamak. Ben 35 yaşında freelance çalışmayı kafaya koymuştum. Evet. Sabah 9 akşam 6-7 mesaisi. Bazen öyle oluyordu ki işte iş ne zaman biterse o zaman eve gideceksin. Bazı dönemler oldu ki sabahın 4'lerine kadar çalıştım. Evet. İşte seçim dönemlerinde çok geç vakitlere kadar çalıştım ve kafaya koydum yani ne yapabilirim freelance. Hı hı. O zaman araştırırken bunların hepsini öğrendim. Çok Ve iyi. online eğitimlere katıldım. Yani işte 38-40 civarında da işte 2,5 yıldır, 2,5-3 yıldır ben freelance hayattayım. Yaşın Harika. hiçbir önemi yok. Önemli olan öğrenmek. Bir de ya benim kafam almaz gibi şeyler var. Ya yaşın kaç olursa olsun öğrenmeye adapte olduğun zaman, kendini öğrenmeye açtığın zaman her şeyi öğrenebiliyorsun. Öğrenmeyeceğin hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Harika. Bize bu bilgileri verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz Halis abla. Rica ederim. Dostlar, bu noktaya kadar da izlediğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Yarın yine 22.00'da görüşmek üzere. Yarın sporla alakalı, besinle alakalı, bu sporda takviye besinlerle alakalı kendimizi geliştirmek noktasında etkili bilgiler vermeyi de hedefliyoruz. Yarınki canlı yayında kaçırmayın. Bu noktaya kadar izlediğiniz için de tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Esen kalın dostlar. Hoşça kalın.